Merhaba craft tutkunları. Umarız her şey yolundadır. Geçen haftalarda ördüğümüz bir beremiz vardı hatırlarsanız. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımızdan şöyle bir istek aldık. Lütfen kapatma nasıl yapılır? Bu ördüğümüz parçalar nasıl birleştirir? Bunlarla ilgili daha fazla detay vermemiz istendi. Şimdi ilk olarak ilmekleri nasıl kapattığımızla başlayalım. Bu bir tips and tricks videosu olsun. Öncelikle bu şekilde şişimizi 2 tane ilmekten geçiriyoruz. Ve her seferinde bu ikiliyi birlikte kapatacağız. Şimdi geçirdik. İpimizi de böyle doladık. Ondan sonra çıkartıyoruz içinden ve diğer şişte bir tane ilmeğimiz kalıyor. Ama tabii ki bunu o şişte bırakmayıp normalde kapanışı yapacağımız şişe aktarıyoruz. Her seferinde 2 tane ilmeğin içerisine önden gireceğiz. İpimizi dolayacağız. İçinden geçirip diğer şişteki ilmeğimizi tekrar çoklu olan tarafa taşıyacağız. Bu şekilde yaparak modelinizi kapatabilirsiniz. Bu kadar basit. Şimdi de gelelim bizden istenilen ikinci detaya. Bu da bu iki parçanın birleştirip tepe noktasının kapatılması olacak. Kalan iplerimizi dikiş için kullanacağız. Ama ilk başta bununla başlamayalım. İlk olarak bu iki parçayı birleştirelim. Daha sonra tepesini nasıl büreceğimize bakarız. Bunun için de aslında şöyle düşünün. Modelin önünde kalacak kısım içeride olacak şekilde iki parçayı böyle birleştiriyoruz. Aslında karşılıklı dikiş yapacağız. Ve karşılıklı ilmeklerin içerisinden geçeceğiz. Yalnız ipimiz çok kalın olduğu için siz daha ince bir iple çalışırsanız buradaki görüntünüz kötü olmayacaktır. Ama birazdan göstereceğimiz üzere biz böyle karşılıklı ilmeklerden geçerek kapatmaya çalıştığımızda gerçekten kötü bir görüntü elde ettik. Çok fazla boşluk oldu. Videomuzun ilerleyen kısımlarında da bunu göreceksiniz. Daha ince iplerle yapanlar için de bir yol gösterici olması adına aslında videodaki bu kısmı eklemek istedik. Hangi ilmekleri birleştirdiğimizi görmeniz açısından. Ama böyle bir ip için bunu tavsiye etmiyoruz biz. Hazırsanız hepimizin ilk aklına gelen bu dikiş ve birleştirme yönteminden sonra yaşadığımız hayal kırıklığını örgüyü çevirdikten sonra birlikte bir kez daha yaşayalım. Gördüğünüz gibi çok kalitesiz bir birleştirme oldu. Bu şekilde kesinlikle bu ipte önermiyoruz. Peki onu yapamadıysak nasıl kapatacağız bu örgüyü? Elbette güzel bir yöntemi olmalı. Bunun için de biz teyelleme yöntemini bulduk. Başlangıçta yine ipimiz kalın olduğu için bayağı zorlandık aslında. Ve ilmekleri de tam tutturmanız çok önemli. Çünkü biz de bunu ilk yaparken başarılı olamadık. Yine kötü bir görüntü oluştu. Ama sonrasında ilmekleri tam denk getirip bu şekilde geçirirseniz ipinizi teyeller gibi o zaman daha düzgün bir kapanış elde edeceksiniz. Bizim önerimiz bu şekilde. Ve gelelim bize son sorduğunuz soruya. O da tepe noktasını nasıl birleştirdiğimiz. Bunun için ilmeklerin arasından ipimizi tam sıra geçirdikten sonra ipi çekip tepenin büzüşmesini sağlayacağız. Yine kalın bir ip kullandığımız için bu yöntemle biraz boşluk kalacak. Hatta beklediğimizden biraz daha fazla bir boşluk kalacak. Onun için önceki videoda belirttiğimiz gibi eğer daha iyi örgü biliyorsanız burayı eksiltme yöntemiyle azaltarak kapatın. Ama bilmiyorsanız da daha ince bir iple çalışıyorsanız bu yöntem kesin işe yarayacaktır. Ama bizim gibi böyle kalın bir iple çalıştıysanız tekrardan ufak bir dikiş ve pomponla orayı kapatma ihtiyacı kesin doğuyor. Bu şekilde bu da size bir fikir olarak
ilerideki projelerinizde kullanacağınız yararlı bir bilgi olur diye düşünüyoruz. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi siz gerisini takip edip hangi yöntemleri kullanmak istiyorsanız onları kullanarak berenizi hazırlayabilirsiniz. Yine sorularınız olursa ya da bizden yeni videolar görmek istiyorsanız, bu sefer sizinle çanta örelim, beremizi ördük, yeni atkı modelleri deneyelim gibi fikirleriniz varsa da bize ulaşmayı ve yorumlara atmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız bekliyoruz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.